Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel alize angora gold ipim. Şöyle göstereyim. 100 gram 550 metre. Renk numarası şöyle. Ekran görüntüsü almak isterseniz belki. Bir de şöyle kullanılacak şiş numarası. Bu ipimizle harika bir model başlayacağız. Benim kullanacağım şiş 3 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu modelde ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayacağız. Ben küçük bir parça yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Şöyle hemen çıkartalım ilmeklerimizi. Sayalım şöyle. 4, 4, 4, 4. Şu anda 16, 17, 18. 2 ilmek daha ekledim. Şöyle 18 ilmek var şişimde. 18 ilmekle ben şöyle birkaç sıra haroşa lastik yapıp geliyorum. Şöyle 3 sıra haroşa örerek küçük bir lastik hazırladım. Modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Burada ilmeklerimizin hepsini ters örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz öreceğim. 2 kez şöyle örüyorum aynı ilmeği. Şöyle yaptım. İsterseniz 2 kez dolayarak da örebilirsiniz. Hangisi elinize kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bakın sonuç aynı. Bütün ilmeklerimi ben 2 kez şöyle düz örerek devam ediyorum. Arka yüzünde ilmeklerimin boyunu uzatacağım. Onun için bu şekilde örüyoruz. Evet. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ikişer defa örerek geldim. Kenar ilmeğimi tek örüyorum. Bakın şöyle. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bu ilmeklerin boyunu uzatacağım açarak. Şöyle bak. Açtım, aldım. Bir. Açtım, aldım. İkinci ilmeğim. Üçüncü ilmeğim. Dördüncü ilmeğim. 4 ilmeğin boyunu uzatarak aldım. Tekrar
sol şişime taktım. Bakın 4 ilmek. 4. ilmeğin arka boşluğundan girerek şöyle bir ilmek çıkardım. Daha sonra bu 4 ilmeğin içinden girerek düz ördüm. Tekrar arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım ve içinden girerek düz ördüm. 4 ilmekten 4 ilmek çıkarmış olduk. 1, 2, 3, 4 ve sol şişimden çıkardım ilmeklerimi. Aynı işlemi yapıyorum. Birinci ilmeğin boyunu uzattım, aldım. İkinci ilmeğim, üçüncü ilmeğim, dördüncü ilmeğimin de boyunu uzatarak aldım. Bunları tekrar sol şişime taktım. Dördüncü ilmeğin arka boşluğundan girerek bir ilmek çıkardım, aldım sağ şişimde. Bu 4 ilmeğin içinden girerek düz ördüm. İpim bakın arka tarafta. Tekrar 4. ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım ve bu 4 ilmeğin içinden girerek bir kez daha düz ördüm ve sol şişimden çıkardım. 4 ilmekten 4 ilmek çıkarmış olduk. Aynı işlemi yapıyorum. Bu 4 ilmeğimi tekrar sol şişime taktım. 4. ilmeğin arka boşluğundan girerek bir ilmek çıkardım. Sağ şişime aldım. 4 ilmeğin içinden girerek düz ördüm. Arka boşluktan tekrar bir ilmek çıkardım, aldım ve 4 ilmeğin içinden girerek düz ördüm ve sol şişimden çıkardım. 1, 2, 3, 4. 4 ilmekten 4 ilmek çıkarmış olduk. Son kez yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimi sol şişime taktım. Arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. İçinden girerek düz ördüm. Tekrar arka boşluktan bir ilmek çıkardım, aldım. Tekrar içinden girerek düz ördüm. 4 ilmekten 4 ilmek çıkarmış olduk. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şöyle bir görüntümüz var. 5. sıra ön yüzüne geçtik. Bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilmeklerimizi tek tek düz örerek devam edelim. 5. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. İlmek sayımızda başta söylediğim gibi 4 ve 4'ün katları, sonuna 2 ilmek ekleyeceğiz. Evet. Böyle ince ipte de gayet güzel, zarif bir model çıktı. Bakın dantel gibi şöyle. Evet, modeli bir kez kurduk arkadaşlar. İsterseniz bir kez daha kuralım. Daha da iyi anlaşılır olsun.
Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. İkinci kez kuruyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örelim. Sıra sonuna geldim. Evet. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. İlk iki sırayı bu şekilde yapıyoruz. Birinci sıra ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örüyoruz ikinci sırayı. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilmeği kaçırdım. Hemen onu düzelttim. Evet. Sıradaki ilmeğimi iki kez örüyorum. Bakın bir kez girdim, ördüm. Şişimden çıkarmadan bir kez daha ördüm. Yani iki kez dolamış gibi olacağız. İsterseniz bakın şöyle de örebilirsiniz. İki kez dolarsınız şöyle ve ilmeğinizi düz olarak örebilirsiniz. Hangisi elinize kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Sonuç aynı. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimi ben iki kez örerek şöyle devam ediyorum. Arka yüzünde ilmeklerin boyunu uzatacağız. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Önce kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 4 ilmeğin boyunu uzatarak sağ şişimi alıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğin şöyle boyunu uzatarak sağ şişimi aldım. Bunu tekrar sol şişime aktardım. Dördüncü ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Aldım sağ şişimi. Bu dörtlü ilmeğin içinden girerek düz ördüm. Arka boşluktan bir ilmek çıkardım tekrar içinden girerek şöyle ilmeklerimin hepsini toplu düz ördüm ve sol şişimden bıraktım. 4 ilmekten 4 ilmek çıkarmış oldum. 1, 2, 3, 4. Aynı işlemi tekrar ediyorum. 4 ilmeğin boyunu uzattım. Sol şişimi aldım. 4. ilmeğin arka boşluğundan ipin bakın arka tarafta şöyle çıkartarak bir ilmek aldım. Bu 4'lü ilmeğimi düz ördüm. Arka boşluktan tekrar bir ilmek çıkardım. 4'lü ilmeğimi düz ördüm. 4 ilmekten 4 ilmek çıkardım. Dördüncü ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. 4'lü ilmeğim içinden girerek düz ördüm. Tekrar arka boşluktan bir ilmek aldım.
ve dörtlü ilmeğimi tekrar düz ördüm. 1, 2, 3, 4. 4 ilmekten 4 ilmek çıkardım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. 5. sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi burada düz örüyorum. Bakın zaten ilmeklerim dörder dörder gruplar halinde. Hepsini tek tek şöyle alarak örüyorum. 5. sıramızı düz örerek tamamlayalım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimin hepsini ters örerek devam ediyorum. Bu şekilde hepsini tamamlayalım. Evet. Sıramızı tamamladık. Bakın beraber yapmış olduğumuz parça şu şekilde, şöyle göstereyim. 2 kez modeli kurduk. Burada da daha önce yapmış olduğum parçam var. Şöyle göstereyim. Bakın nasıl zarif, dantel gibi görünen güzel bir model. Modelimiz böyle arkadaşlar. Bakın şöyle kabarık kabarık. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Ön yüzden de böyle. Yakadan başlama örgülerinizde kullanırsanız bu modeli şöyle bir görüntü elde edersiniz. Bunda da şöyle bir lastik kullandım. Alt sırayı 3 kat iple başladım. Üzerine haroşa lastik ördüm. Bu modelden şöyle angora ipler kullanarak şal yapabilirsiniz, etol şal, yelek yapabilirsiniz. Normal diğer bebe yünleri veya farklı yünler kullanarak da her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Gayet güzel, şöyle zarif, kabartmalı bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.